Merhaba. Evet, galiba yayına geçtik. Evet, katılanlar olduğuna göre şu an canlı yayındayım. Evet, hoş geldiniz. Çoktandır Instagram'dan canlı yayın yapmıyordum. Bir yayın açayım istedim. Hoş geldiniz. Az önce Twitter'da bir tweet paylaştım. Zaten Twitter'da ne yapılır? Tweet atılır. Ee, Şimdi sesim az mı geliyor? Ya şimdi bu telefonda mikrofon henüz yapamadım. Çünkü Type-C'ye geçtim. Mikrofon girişi. O yüzden mikrofonsuz ilerleyeceğim. Ama ne yapabilirim? Birazcık ortam sesli kısılabilir. Hoş geldiniz. Evet, şimdi daha iyi herhalde ses. Evet, belki de yankılanacak. Evet, yine böyle mesajlar, yorumlar, çok kışkırtıcısın, şöyle böyle. Ne diyordum? Evet. Twitter'da bir tweet attım. Şimdi 18 Mart'la ilgili bir şey paylaşmak istiyordum. Ama şöyle de oluyor. Hani klişe bir şey de paylaşmak istemiyorum. Öyle olunca içimden gelmiyor. Sonra içimden şu geldi. Hani hep 18 Mart'ta şu denir. Çanakkale geçilmez. İşte o zamanki kahramanlıklar övülür, anılır. Ama benim şimdi aklımda şu var. Peki biz ne yapıyoruz? Şu anda gerçekten geçilmiyor mu? Yani köprü yapıldı zaten geçiyorlar insanlar. Ama tabii köprünün fiyatı ne kadar şu anda bilmiyorum ücreti. E, Yani o yüzden şimdi bu konuya girmeyeceğim. Belki köprü gerekliydi, gerekli değildi. Bunu Çanakkale halkı daha iyi bilir, karar verir. Burasına ben bir şey diyemem. Ama şu geliyor aklıma artık günümüzde e, işgaller, savaşlar hiç de öyle e, hani topla, tüfekle, gemiyle, askerle olmuyor. Askerle de oluyor tamam ama e, bunun dışında da çok daha farklı yöntemler var. Bir kere yani o yüzden zaten bu konu içimden geldiği için konuşmak istiyordum. Biraz da son günlerde böyle geçmişi, çocukluğumu falan bazı şeyleri düşünüyordum. Değişimleri düşünüyorsun. O yüzden de bu konuyla ilgili konuşmak istedim. Bir yudum beyaz çay aldım. Beyaz çay aslında o kadar pahalı bir çay değil söyleyeyim bu arada. Oldukça faydalı ara ara içebilirsiniz yani. Ne diyordum? Evet, artık savaşların e, öyle düşünüldüğü gibi ya da işgallerin o şekilde olmadığını söylüyordum. Bundan herhalde bir 20 sene öncesine dönersek, 20, 30 hatta 10 sene öncesine dönersek her şey ne kadar farklı öyle değil mi? Evet, cephe ihtiyacını savaşına, konvansiyonel savaşlar ortadan kalktığı için o romantik savaşlar Çanakkale ile birlikte bitti. Aynen öyle. Şimdi baktığınız zaman bir sürü ülkede yani şimdi kapitalizm falan çok klişe mi gelir örneği ama artık tüm ülkeler birbirine benzemeye başladı. Tüm kültürler birbirine benzemeye başladı. Ya da bazı yerler birbirine benziyor. Bizse daha fazla Orta Doğululaştık. Böyle bir durum var. Yani bundan ya 10 sene önce bile değil ya birkaç sene önceki sokağa çıktığımızdaki durumla şimdiki durum çok farklı. Ha ben şimdi şey kafatasçı ya da milliyetçi bir tavırla o şey yapmayacağım ama bugün hani biraz günün anlam önemine yönelik kırmızı beyaz giydim. Burada da yıldızlar var. Ancak bunu yapabildim. Arkada da yunuslar var. Biraz bunlar biraz değil özgürlüğü de simgeler ya. Böyle bir şey yaptım. E, Dediğim gibi geçmiş yılları düşünüyorum. O zamanki kültürü, davranışı, insanların halini, birbirine iletişimi, davranış ve e, nasıl desem ki kültür erozyonu falan zaten var. Buna bakınca aslında biz de böyle çoktan
bir kere değerlerimiz gittiği için farklı bir şekilde işgal gerçekleşiyor gibime geliyor. Şeyden bahsetmek istemiyorum. Ay çok mülteci var da mülteciler geldi, işgal oldu şeklinde değil. Ama tabii ki ilerisinde ne olur onu da bilemiyoruz. Çünkü dediğim gibi yani eskiden bazı şeyler çok da fazla alışıldık değildi bizim için. Şimdi şu an normal geliyor, normalize oldu. Böyle bir durum var. O yüzden biraz bundan konuşmak istedim. Mesela Çanakkale'de geçen sene sonbahara doğru yangın oldu ve tüm şehrin çevresi yandı, ormanları. Acaba oralar orman olarak kalacak mı yoksa ev mi yapılacak mesela? Bu da bana göre bir işgal aslında. Şehrin ve betonun doğayı ve toprağımızı işgali. Ya da işte bundan bir ay önce işte madende patlama oldu, altın madeninde. Toprağımız, suyumuz zehirlendi. Bu da bir işgal ve yok oluş. Ve bunu yapan mesela şirketse yabancı, Kanadalı bir şirket. Biz çıkaramıyoruz, onlar çıkarıyor. Yani böyle durumlar olduğu için şimdi bana bu romantik açıklamalar ne kadar doğru geliyor. Yani şöyle geliyor. İyi de sen ne yapıyorsun? Ya da biz ne yapıyoruz? Ben sen ne yapıyorsun diyorum. Ben ne kadar mücadele veriyorum. Ancak böyle biraz konuşuyorum işte. Biraz böyle dertleşmek için yayın açmıştım. Belki siz de bir şeyler paylaşırsınız. Evet böyle böyle oldu, bu durum oldu falan gibisinden. Ayak var mı? Ayak war mu demek istiyorsunuz? Var mı? W ile olmuş ya. Ayak savaşları. Evet buyurun. Böyle. Ay bu neyse ya. Şey olduğu için göremediniz tabii. Yazık oldu. Ben de böyle inat böyle şeyler diyorum. Teşekkür ederim. Evet. Aa bakayım şurada soru falan var mı? Soru yok galiba. Var mıymış? Evet. Soru sorabilirsiniz. Ama ne hikmetse ağaç, fidan dikmişler ama otel mi büyümüş? Hemen otel mi yaptılar? Valla ben şehri büyütürler diye düşünüyordum. YouTube'a rozetler için teşekkür ederim. YouTube'da üyelerime bir canlı yayın yapacağım. İmparator üyelerini. Tofaş araba sileceğimi. Benim kaşlarım normal bildiğin kıldan kaş. Yani o papuç gibi kaşlardan değil. Mesela bir kültür dejenerasyonu söyleyeyim size. Konuşmak da çok istiyordum. Şimdi mesela bakarsanız hep neydi adı? Erkekler eskiden böyle görüyordum. Şöyle birazcık toparlayayım. Eskiden böyle gayet normal, tıraşlı, sinek kaydı tıraşlı ya da böyle bıyıklı insanlar vardı. Tabii ben bıyık tercih etmezdim ama böyle bildiğin tıraşlıydı insanımız. Şimdi ise herkeste sakal var. Yani o kadar çok sakal var ki yani ben böyle şey olmuş haldeyim. Yani bu da bir yerden mi geldi? Niye sakal moda oldu mesela? Bu da belki de Orta Doğulaşmayla ilgili mi bilmiyorum. Yani ya da bir tür erkeklerin tembelliği mi? Onu da bilemiyorum. Allah Allah. Ay biri de bana altın bilezik alacağım falan diyor. Yok teşekkür ederim var. Yani sakal erkeğin makyajı yüzünü örtüyor zaten. Kadınlara bakarsanın hepsinin dudakları aynı, yüz ifadeleri aynı, kaşlar falan o tür böyle şisil bir şekilde böyle kaşlar falan var ya boyalı. Yani bana o yüzden şey geliyor, özensizlik geliyor. Yani eski zamanlarda böyle değil de sakal, hatta ben şöyle bir şey diyeceğim. Tabii bunu da savunmuyorum. Ben Mimar Sinan mezunuyum. Bir dönem ne zamandı? Bu 2000'lerin başında sanırım Ahmet Necdet Sezer'le. Orada da ne oldu? Okullarda şeyi yasakladılar, sakalı yasakladılar. Bu da ayrı bir durum. Bizim okulda da Mimar Sinan'da da o kadar çok böyle top sakallı falan vardı ki bu top sakal bile sorun oluyordu. Ama orada da sakalın yasaklanması dinci sembolü sakaldır. O yüzden yasak olsun falan dendi. Tabii geri tepti. Şu an bakarsanız erkeklerin çoğu sakallı. Hadi şimdi sakalı yasaklayın, öyle bir şey olamaz. Şimdi sanki hani sakal bırakmayanı yasaklayacaklar neredeyse. Böyle bir değişim var. Evet. Yorum falan ne var diye bakıyorum. Prusya bıyığı. Ha şey mi, o solcu bıyığı mı dediğiniz pos bıyıklar falan.
Açıkçası ben tarihi çok çok eski tarihleri seviyorum. Daha arkeoloji falan, mitoloji gibi. O kadar yakın tarihle açıkçası fazla aram yok. Evet. Yani diyorum ya seneler içindeki değişim ama herkeste böyle bir durum var. Yani bir sürü ülkelere ya da bakıyorsun üçüncü dünya ülkelerine onlarda da aslında bizle aynı kültüre geliyorlar. Yani Afganistan'daki Taliban tipleriyle zaten aynen öyle. Zaten göç eden kesimlere falan bakınca da böyle bir durum var. Hani yarın öbür gün 5 sene sonra falan ne olacağı ya da birkaç sene sonra gerçekten meçhul. Evet, katılan insanları görüyorum ama şimdilik çok da yorum ya da soru yani açıkçası ciddi alım çok az geldi. Daha sonradan açılıyorsunuz bazen biliyorum da. Ha bana da günlük giyim zevkiniz rezalet diyorsun diye bana şey yazıyor sandım. Dur bakayım. Yüzü çirkin olduğu için biri sakal bırakıyormuş. Sakal sünnet ya da yobazlık, top sakal. Ay bu çok uzun bir mesaj oldu karıştı. Ay umarım herkese tıraş modası gelir. Yani ben açıkçası söylüyorum bireysel olarak böyle kısa saç ve sinek kaydı tıraş seven bir kadınım. Ben de herhalde şey kaldım, az kaldım. Kadınlar da genelde sakallı seviyormuş. Ya da erkekler yaşlarını büyük göstermek için falan sakal bırakıyorlar. Yani ben açıkçası şeyciyim, sinek kaydı tıraşçıyım. Herkesin yüzü nasılsa çıksın ortaya. Kimse bir şey saklamasın. Eskiden ben çocukken silip mayo giyiyorlardı ayrıca erkekler mesela. Bu da bir tercih. Niye illa boxer falan tarzı mayolar? Gibi şort. Yani bu da bir şeydir yani. Ay 50 yaşında yokum ya. Nereden çıktı? Askerlik sakaldan soğutuyor. Olabilir. Evet ya böyle asker tıraşı falan çok seviyorum ben. Evet evet asker modeli. Ha Çanakkale'den Sakal'a nasıl geldik? Ay ben de bilmiyorum ya. İşte benim zihin böyle atlıyor, zıplıyor. Nereden geldik? Ha diyordum ya. Şey diyorum ben. Yani bir kültür erozyonu var. Değişim var. Yerlere bakıyorsun. Eski yerler falan yok. Mekanlar değişiyor. Doğa katlediliyor. Doğa bu kadar katledilip içi boşaltıldıktan sonra tamam işgal etmediler. Bize ait ama yani bu mudur? Evet. Bilmiyorum sizin bölgenizde farklılıklar neler görüyorsunuz? Ne gibi değişimler görüyorsunuz? Şimdi hep tıraş olanlar söyleyecek. Ayak fetişi sizce kültür erozyonu mudur? Hayır, değildir. Bugün masal yok. Yani evet alnımda botoks var da kaşlarım ya doğal halinde bırakıyorum ya. Niye aynı kaştan papuç gibi kaş olmak zorunda mı? Şeyleri ayak fetişizmi kültür erozyonu mudur? Açıkçası eskiden de vardı. Şu an açıkçası özellikle benim kitabımdan sonra insanlar bunu söylemeye cesaret etti. Eskiden yok yani şöyleydi. Eskiden bu saklanıyordu, gizli saklıydı. Şimdi artık bunun utanılacak bir şey olmadığı ortaya çıktı. Gayet normal yani. Evet. Katılanları görüyorum. El salla deniyor. Ama evet. Dediğim gibi soru varsa alırım ama evet galiba biraz soru gelmiş. Umarım savaşçılara yayın olacak. Trabzon Fener maçı hakkında. Maç mı var şu anda? Bakın hiç haberim yok.
Ekonomik kriz çok yordu. Ya kriz de zaten şey yapıyor. Eskiden çünkü misafirlik falan, misafir ağırlama durumları daha vardı. Şimdi insanlar misafir gelmesin, masraf çıkmasın falan diyordur büyük ihtimalle. Öyle durumlara geliyor. Zaten diyorum ya, bir yeri değiştirmek için bir ülkeyi herhalde ya da işgal için önce değerlerini yok edersin. Halkı fakirleştirirsin. Eğitimi düşürürsün. Eğitim düşüyor. Fakirlik var. Yani seviye ve yaşam kalitesi düşünce o zaman zaten bir sürü şeye açık oluyorlar. Bir sürü nasıl diyeyim, dış etkilere. Çünkü o zaman ne oluyor? Bir kurtarıcı bekleniyor. Herkes de zaten böyle bir ölü toprağı var, bir bezginlik var. Biri çıksın da bizi kurtarsın ama öyle bir şey de olmuyor. Evet, arkadaki resmi ben yaptım. Ama daha bitmedi aslında. Ha, 70'ler. Ya ben 79 doğumluyum, bilmiyorum. Yani 70'lerin ucu ucuna, yani 70'ler kuşağına aidiyetim var. Ama şey değilim açıkçası. Yani çok da 70'leri bilmiyorum. O zaman da başka sıkıntılar vardı. Zaten bu coğrafyada doğduysak her zaman bunlarda oluyor. Şöyle diyeyim size, şu resim daha bitmedi. Aslında ne yapacaktım? Ben bunu biraz daha değiştirmeye karar verdim, bazı kısımlarını. Bir süredir önümde duruyor, bakıyorum. Böyle bazen aylar giriyor araya resim arasında. Ve ben bunu herhalde tekrar bu yunusları ilk başta gri yapmıştım. Sonra bunları pembe yapayım dedim. Sonra biraz pembe yaptım. Sonra mora çevirdim. Mavi mora çevirdim. Ama şimdi ise çok bütünleştiğini düşünüyorum. Acaba turuncu mu yapsam ya? Gri yapacaktım tekrar, gümüş rengi, ama şu an aklıma bir fikir geldi ve ben yunusları turuncu yapacağım diyorum. Sizce nasıl olur? Yani az önce buldum. Yani şimdi böyle baktım ve karşıdan da baktım. Kendim gördüm resmimi ekranda. Ve bunlar çok mavi, çok fazla bütünleşmiş. Eğer zaten bir sürrealizm ya da bir değişiklik katacaksam ben bunları turuncuya çevireyim. Yani tekrar üzerine çalışacağım. Şu dudağımın üzerindeki ben şanslılık mı? Yani bilmiyorum ama turuncu zaten şeydir, ikinci çakra ile ilgilidir ve su ile ilgilidir. Mavinin de kontrastı, evet, turuncu olduğu zaman daha iyi olur. Denizle daha alakalı. Ve zaten çift çift hayvanlar yapmaya devam edeceğim. Adem Havva da daha bitmedi. Onların başka şekilleri de olacak da bir Nuh'un gemisi gibi bir durum yapacağım. Evet. Şöyle biraz daha bakıyorum. Toplum olarak çok değişti. Bunda dizilerin de etkisi var. Ha, katılırım mesela buna da. Son dönemde neyse, en azından böyle dinci şeyleri eleştiren diziler oluyor sanırım. Yani hiçbirini izlemedim açıkçası. Hani böyle şeyler, tarikat, dincilik, o bu. Ama şu da var. Mesela şöyle bir diziler çıkmış. Böyle kadın var, evleniyor ve kocasının altında eziliyor. Yani kadının ezilmesine yönelik, kadının kurban olmasına yönelik diziler yapıyorlar. Ve orada bizim kadınlarımız kendilerini gördükleri için çok tutuyor. Yani şey oluyor. Aa, ben de böyleydim, bak beni anlatıyor diye izliyorlar. Ha, bunları ben açıkçası daha yararlı buluyorum. Ama bir ara A dizileri vardı. Ya da böyle zenginlik dizileri falan, böyle çok zengin adam olur, ona yanaşmaya çalışan kadın olur falan. Bunları tabii ki şey buluyorum. Ee, Dejenere edici, özendirici. Bir bakayım yine ne oluyor sorulara. Sorular var mı? Evet, yayın kaydı bulunacak. Sonra şey de atarım. Kurtlar Vadisi'ni bazen izliyordum. Evlilik hakkında ne düşünüyorum? Doğru kimseyi bulursa insan eğer, evlilik çok iyi. Ben hayatımda evlenmedim. Ama doğru kişiyle yapılırsa e, desteklediğim bir kurum, ama yanlış kişiyle sırf evlenmek için, ama yani
ömür törpüsüdür. Yani çünkü yanlış bir kişiyle ilişki, yani sevgililik dahi zor yanlış kişiyle. Çünkü insanın enerjisini bitirir, o şey olur yani, yıpranırsın, yorulursun. Yani onu dahi tercih etmem. Uzatmam mesela, bir şey yürümüyorsa, sıkıntı varsa bir olur, iki olur, artık üçüncü de tamam dersin. Evlilik olunca, hele bir de çocuk yapıyorlar, o zaman şey oluyorsun. Yani bitirilemiyor. Gitmeden ayaklarımı görseniz. Çok açık sözlüsünüz. Benim ilişkim var mı? Bu özele girer. Ama dediğim gibi ben pek de ilişki konularında aman ilişkim olsun, sevgilim olsun, aman evleneyim diye hani kendimden ödün vermek istemem. Daha doğrusu kendime haksızlık etmek istemem. Ve mesela bizde toplumda dayatılan bir başka dejenerasyonsa, e, yani hep kadınlara, insanlara, hele son dönemde zaten şeydir ya, evlenin diye. Bunun kutsallaştırılması ve böyle olunca illaki evlenecekler. Öyle bir moda geliyorlar. Kadınlar erkeklerin peşinde şimdi. Mesela bunları yanlış buluyorum. Bunlar hep zaten değişen değerler. Eskiden böyle değildi. Evet, bakayım var mı? Burcum ikizler. Yani daha doğrusu güneş burcum ikizler. Ben Haziran, 1 Haziran'da doğdum da. Evet. Bacaklarımı göremiyorsunuz. Ya yazık. Cinselliği soruyor biri. Ne cevap vereceğimi tahmin ediyordur aslında. Niye soruyorum? Sosyal yönüm evet kuvvetli. Teşekkür ederim. Ayağa kalkar mıyım? Gerekirse kalkarım işim varsa. Biriyle yayın durduruldu diyordu. Birazcık kapıyı açayım. O zaman belki daha iyi olur bağlantı. Ay, bakalım. Evliliği eşya satmak için dayatıyorlar. Amerika'da bir dakika. Kadın ikizler diye ya bir kere ikizler kadınlar için çok harika bir burçtur. Hiç katılmıyorum. İngilizce biliyorum. Yayının sonlarına doğru ayaklarımı görme ihtimaliniz olsun mu? Hı? Hermitage Müzesi'ne yok, gitmedim. Sesim kalın mıydı? Nasıl kalındı ya? Benim en güçlü yönüm herhalde her şeye kolay adapte olabilme gücümdür diyebilirim, bir tanesi. Evet. Yes, I can speak English. Yani böyle sorulara cevaplar. Evet. Evet, katılanları görüyorum. Ne diyorduk? İşte bu dejenerasyonlardan falan bahsederken sakala girdim. Ondan sonra kadınların ezilmesiydi, evlilikti. Bunlara girdim. Fethiye'ye ne zaman gelirim? Bilemiyorum ya, ne zaman gelirim. Yani Mayıs, en geç Haziran'a gelirim herhalde o güneylere. Benim ayaklarıma ilgim hep vardı. Ben lisede de ayaklarımı çok beğeniyordum açıkçası. Yani lisede, aa, robotik geliyordu ha. Kadınların çok ezildiğini düşünmüyorsunuz. Şöyle belli yerlerde zaten kadınlar eziyor ama bir ezilme durumu da var yani hala. Evet. Hmm. Tamam, olabilir, gelirsem yani, neden olmasın. Bugün imparatorlara yayın olacak. Açıkçası şöyle bir şey, yayınlardan kısaca bahsedeyim.
Ah, İtaatkarın ilhamı. Açıkçası ben evet şunu kısaca anlatayım. Güzel soru çünkü. O zaman benden bir kitap istenmişti. Bir erotik roman. Ve Green'in 50 tonu çok modaydı. Green, o kitabı biraz okudum Green'in 50 tonunu. Bir baktım yani kadın bir erkeğin çevresinde pervane o ne yapacak diye ve tamamen edilgen bir durumda. Bana çok klişe dolu geldi ve kadının bu kadar ezildiğini ve bir erkeğin uydusu olma halinde olması hoşuma gitmedi. Ve ben öyle bir şey yazayım ki dedim bunun tam tersi olsun. Ve böyle bu fikirden doğdu ama benim ilham kaynağım başka durumlarda vardı. İşte diyorum ya yani toplumda yayınlar, dayatılan şeyler, kapitalizm yani her şey etkiliyor insanların bir şeylere özenmesini. Hmm. Erkek zor işte çalışıyor, maddi sıkıntı geliyor, yaşıyor, eve geliyor, gücü kadına yetiyor. Ya zaten maddi sıkıntı şu sıra her tarafta çok fazla var ve öyle olunca zaten insanlardaki dejenerasyon mesela bencillik hali. Evet. Birazdan yayını kapayacağım. Teşekkür ederim. Yani bugün olmaz sanırım ya. O kadar şey yapmayacağım. Dediğim gibi üyelik yayınlarım devam ediyor. Şu an iki tip üyelik var ama Ramazan sonunda sanırım bir üyelik daha açacağım. Aralarda bir üyelik. Ve nasıl diyeyim? Bazı özlediğiniz şeyler de oluyor aslında yayınlarda. Bu Instagram'da bana hep şey soruluyor işte sizin pandemi başındaki yayınlar gibi yayın istiyoruz diye. O tarz yayınlar zaten merak etmeyin. O tarz yayınlar katıldı. O zaman katılın. Ya en azından bir savaşçı üyelik alın deneyin. Evet. Birazdan kapıyorum. Görüşmek üzere diyorum. Yani böyle bir dediğim gibi hem soru cevap olsun dedim hem de ben böyle 9,5 hafta evet güzel filmdi. Eskiden çok güzel o tür filmler vardı ya. Ayrıca şey de vardır. Anais Nin'in falan Anais Nin'i anlattıkları Henry Miller'ın e, romanlarından esinlenen bir film de vardı da adını şu an unuttum. Evet. Evet katılın tabii ki YouTube'a. Yani buradakinden çok daha fazlasını görürsünüz. Savaşçıları ancak bir story paylaşırım. Ama yayın açmayacağım. Ama imparatorları açacağım. Poor Things'i izlemedim. İzlemeyi düşünüyorum aslında. Belki üzerine de bir program yaparız. Ayrıca YouTube'da demiştim bazı konular, filmler, diziler üzerine de sohbet yapmak istiyorum. En son Dune hakkında bir canlı yayın yapmıştım. Yine belki son dönemin böyle gözde bir filmi, dizi, bir şeyler üzerine bir yayın yapabilirim. Taleplere boyun eğmeyeyim. Bir şey göstermeyeyim. Bilmem ki. Evet. Burada çorap çıkarmıyorum. O zaman görüşmek üzere diyorum. İyi geceler. Hoşça kalın. Bu arada artık ben Instagram'da her gün bir post paylaşıyorum. Ya bir fotoğraf paylaşıyorum ya da bir reel paylaşıyorum. Lütfen onları da takip edin. Belki önünüze düşmüyordur, göremeyebilirsiniz ama
Takip edin. Yorumlarınızı bekliyorum. Konuşamadım. Evet. Ay çok istediniz ya gerçekten. Öyle ters şeyleri yapmam. Yani kibarca isteseydiniz ve böyle kişiler olsaydı tamam. Ama zaten bugünkü giydiğim çorap bakın böyle hiç gayet böyle lise tarzı bir çorap. Ama kırmızı ojelerim var her zamanki gibi. Bakımlı ojeli. Evet, görüşmek üzere. İyi geceler. Hoşça kalın.